Merhaba arkadaşlar, hepimize kolay gelsin. Renkleri hazırladım. Ölçülerini şimdi sizlerle beraber nasıl çalışacağımızı göstereceğim. Kısmet olursa. Onun dışında sizlerden fikir almıştım biliyorsunuz. Müslüm bez için. Kenarlarına da şöyle küçük püsküller oluşturdum. Fikirlerinizi değerlendirdim. Hepinize çok teşekkür ederim. Bunu da kenara alalım. Şimdi şu şekilde. Şimdi mezronuzdan ya da cetvelinizden faydalanabilirsiniz. Açık renk kullanıyorum. Bir de şöyle bir kalemim var, uçan kalem. İlla kaleminizin olmasına gerek yok. Yapacağımız işlem şu. Şimdi tam şu kenarında, şöyle yakından da göstereyim. Tam şu kenarında benim dikmekte kullanmayacağım alan var. Hemen orayı şöyle sizlere de gösterebilmek adına çiziyorum. Burasını kullanmayacağım. Bütün kumaşlarımda aynı yer var. O yüzden rahatım. Şimdi şöyle çizdim, belirttim. Hemen santim ölçüsünü alıyorum. Siz de kullanmış olduğunuz kumaşa göre ölçüsünü alırsınız. Bakın şöyle sıfırladığım zaman 17 santim. Kenardaki şuradaki alanı da 16 santime eşitliyorum. Hemen şuradaki alanı da şöyle çıkartayım. Hatta şu alt kısımdan da bir ölçü alayım ki cetvelimi ya da mezromu koyarken bana kolaylık olsun. Bakın düz bir şerit çekmek açısından iki tarafı da eşitlediğim andan itibaren şöyle çektim. Şimdi şu iki taraf, sağdaki ve soldaki alanı dikişime dahil etmeyeceğim için hemen bakıyorum. 16. 16'yı 5,5 santim, 11 santim ve şöyle 16,5 santim. Şurası 16,5 santime gelecek. O yüzden bunu 3 parçaya ayırıyorum. Şöyle. Şimdi bunları ne yapacağım? Keseceğim. Şuradan tekrar aynı payları çıkartabilmek için kendinize yol çizebilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle göz kararı hemen uçan kalem olduğu için rahatım. Isıyla hemen ortadan kalkacaklar. O yüzden rahatlıkla birinci parçam, ikinci parçam ve üçüncü parçam diye bakın üstüne de yazıyorum. Şimdi buradaki parçaların hepsini aslında bu şekilde keseceğim. Şundan biraz korktuğum için açıkçası çok da bastıramıyorum aslında. Yapılabilir, kesilebilir. Şimdi buradaki parçaların hepsini ne yapacağız? Bu ölçüde hazırlayacağız. Şimdi önemli olan burada karar vereceğimiz noktalardan bir tanesi uzun şeritler halinde mi? Yoksa kareler halinde mi ya da üçgenler halinde mi ne çalışmamız istediğimize ona karar vereceğiz. O yüzden hemen şuradan tekrar bir ölçü alıyorum. Bakın 20 santim. 20 santimi 4'e bölmek kolay. O yüzden 5 santim, 10 santim, 15 santim ve 20 santim şeklinde. Şöyle puantiyeli gibi olsun. Ve 20 santim. Bunları tekrardan şu şekilde karelere düzgün bir şekilde çıkartıyorum. Burada önemli olan ilk başta nasıl çalışacağınıza karar vermeniz. Ben sizlere zaten fikir olarak birden fazla proje sunuyorum ama bazıları sessiz oluyor biliyorsunuz. O sessizler hızlı olabiliyor. Bunlar mümkün olduğunda 7,5 dakika, 8 dakika ile sınırlı kalacak. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 adet parçam oluşmuş oldu böylelikle. Bunların hepsini kestikten sonra ne yapacağım? Aynı buradaki olmuş olduğu gibi parçaları bütün bakın 12 tane parçam var. O parçaları da denk getirirken neye dikkat ettim? Desenliler şurada. Şöyle biraz yaklaştırayım. Birinci desenlim başta. İkinci desenlim ortada.
Şurada 3. desenlerimi de sona denk getirdim. Açık tonları bakın ortaya denk getirdim. Koyu renkler şu şekilde sıraladım. Hemen şu tarafı da gösteriyorum. Şöyle genel anlamda baktığımız zaman şöyle bir görüntüsü olacak ama tabii parçalarımız daha küçük olarak çalışacağımız için ne olacak? Biraz daha karışık duracak. Yan tarafları daha uzun şeritler halinde bırakabiliriz. İlla 12 parçaya ayırmamıza gerek yok bu arada. Ne yapalım? Şimdi bunlar bizim orta parçalarımız. Bunlar hazır. 12 parçaya ayrılacak halleriyle kenara alıyorum. Kenardakileri ne yapabilirim? Hemen daha uzun şeritler halinde 2 parça şeklinde çalışabilirim. Ne olur? Dikişleri ona göre hazırlanır. Şimdi bunları da böyle üst üste alalım. Burada daha açık renklerim olmadığı için çizimi göstermeyeceğim sizlere ama üstünden şöyle bakacağız. Sizlerle beraber şöyle yakınlaştırayım. Şimdi bunları dediğim gibi 3 parçaya ayırıp şuradaki olduğu gibi 3 parçaya ayırıp uzun şeritler halinde bırakabiliriz. Yani nasıl olacak? Parçalarımızın genişliği şöyle. Ve şuradaki kısımda şöyle göz kararı katlayalım. Üstünde çalışın ki parçalarınızın göze nasıl göründüğünü az buçuk ortaya çıkartırsınız. Kenarları da bu şekilde çalışabiliriz. Uzun kenarlar, orta kısımda ise daha karışık desen çalışabiliriz. Onun haricinde üçgenleri çalıştırabiliriz. Onu da nasıl? Şuradakinden çalışayım. Daha açık renk olsun. Mesela şöyle üçgenler çalıştırabiliriz. Şöyle. Bakın. Kontrast renkler olduğu için ne yapıyor? Daha farklı durabiliyor. Başka bir renkle şuradaki şöyle üçgeni alalım. Sizler dikildiğini varsayın bunların. Üçgenlerimiz. Şuraya da başka bir üçgen getirelim. Şöyle. Bakın. Duruşuna. Hemen farklılaşıyor. Önemli olan dediğim gibi nasıl dikmeye karar vereceğiniz. Sonrasında zaten hemen ne yapacaksınız? Ölçülerinizi alacaksınız ve ona göre çalışacaksınız. Birazdan dikişe geçiyorum. Dikişin nasıl olduğunu da sizlere detaylı olarak göstereceğim ama önce dediğim gibi bunların bir güzel kesilmesi gerekiyor. Makasla keseceğim. Kenarlarının dikişini de sizlere daha net göstereceğim. Hadi hepimize kolay gelsin.